Arkadaşlar Miami'deyiz. Kısaca hemen buraya nasıl geldiğimi anlatacağım. Biz senenin başında kuzenim ve 2 tane amcam taşınacağı zaman Elif de kuzenim bu arada. Dedik ki yılbaşına orada girelim. Bakacak mısın? Yok, kendim kameraya gösteriyordum. Söyleseydin gösterirdim seni de. I know, I was like, Angela, I literally... Türkçe konuşuyorlar Ben sandım. de öyle Aramızdaki sandım. duydum. Ben de öyle yemin ederim aynısını ben de duydum. Neyse. Nasıl geldik? Evet. Kuzenim ve 2 tane amcam buraya taşınacağı belli olunca dedik ki yılbaşına biz Miami'de girelim. Tamam dedik. Ondan sonra ben işimden istifa ettim. Başka bir işe girdim. Yani işte böyle eğitim gibi bir şeydi. O yüzden maaş çok yüksek değildi. Ve dedim ki ben maaşımı yettiremiyorum şeyde. O yüzden ben gelmeyeyim dedim. Yoksa birikimlerimden harcamak zorunda kalacağım dedim. Ve iptal ettik. Daha sonra bana 2 hafta önce başka bir yerden bir iş teklifi geldi. Maaşı falan böyle daha şey olduğu için dedim ki ben geliyorum dedim. Ve böyle 2 hafta içinde her şey böyle o işe alınmam falan böyle çok hızlı gelişti. Ve daha 5 gün önce falan belli oldu o işe gireceğim. O yüzden belli olur olmaz hemen biletimi aldım ve çıktım geldim. Hava 25 derece falan. İnsanlar Hollanda'daki kadar güler yüzlü değil. Bu birazcık zorluyor beni. Çünkü insanlar konuşuyorsun, insanların sırtı böyle. Bu birazcık şey, bilmiyorum, tuhafıma giden bir şey. Onun dışında karşılaştığım Cybertruck var. Şurada hem de mavi hem de Amerika Trump şeyi ben herhalde. Şurada. Evet, şimdiye kadarki deneyimlerim ve tuhaf gelen şeyler bana. Otobanda nerede sürdüğün önemli değil. Normalde hani sağdan gitmen gerekir ya. Burada öyle bir şey yokmuş. İstediğin yerden gidip istediğin yerden yandaki arabayı geçebiliyormuşsun. Trafik lambalarında yeşil yok, onun yerine beyaz ışık var. Yani yayalarda. Bir de çok fazla Karen var. Dün kuzenim şey dedi, halkın %70'i falan İspanyol dedi. İspanyolca konuşuyor dedi. %60'ı falan İngilizce konuşuyor dedi. Bunun üzerine eklemek istiyorum. %40'ı falan da Karenca konuşuyor bence. Ben de videosunu çekeyim Post Office. Ocean Drive'dayız şu an. Belli bir şey yapmıyoruz. Ama akşam çok güzel diye bir çekeyim dedim buraya da. Çok Amerikanvari. Her şey böyle film gibi ve her şey... Bilmiyorum, ben böyle sürekli film setinde gibi hissediyorum ve sürekli böyle kikir diyorum hani böyle kendi içime. Çünkü çok böyle şey benim için. Yeni bir şey. Ve 10 seneden fazladır hatta bucket listemde olan bir şey. Miami, o yüzden çok heyecanlıyım. Şimdi size de göstermek istedim. Elif küsüyor şey yapmayınca. Göstermeyince ya da arkada şey yapıyor. Biraz da Elif'in ensesine bakın. So you're gonna be for how long? 6 months? No. I'm just here for 3 weeks. Or 3 weeks? Yeah. And you're going back to Turkey? No, to the Netherlands. Netherlands? Yeah. You live there? Yeah. Amsterdam? No, Rotterdam. Rotterdam. Okay. Have you been? Of course. Yeah. Did you like it? I'm French. Okay. So that's Claus in the snowman was as light as he could be. Arkadaşlar Target'a geldik. Bucket listemde 1. sırada yer alan bir şey olabilir mi? Benim heyecan gereksiz. Çok güzel. Yeni girdik. İlginç bir şey görürsem göstereceğim.
Arkadaşlar Costco'ya geldik. Elif Pac-Man oynarken ben de size şey anlatayım. Burası bir toptancı ve ben burayı hep internette görüyordum. O yüzden çok merak ediyordum ama şey olduğunu bilmiyordum. Böyle bu kadar... Tamam. Hani böyle toptancı olduğunu bilmiyordum ve üyelik gerekiyormuş buraya girmek için. Aylık $65. Evet, ADHD'si olanlar şu an kriz geçirdi bunu izlerken. Öyle yani $65 bir üyelik gerekiyormuş senelik. Öyle girebiliyormuşsun. Çünkü girerken kartına bakıyorlar ve çıkarken tekrar kart istiyorlarmış. Şeyi göstereyim. Yendim. Yendim. Aferin. Ama bir daha oynamayacağım. Amcam geldi az önce diyor ki böyle çıkamayız. Abi her şey var ya. Her şey. Şurada telefon kutular falan var. Elektronika. Dondurma mı aldım? Dondurmamın büyüklüğüne bakar kafam kadar. Ve kıyafet falan var. Bir de soğuk kazak giydim. Oha şu ne, havuz mu? Ben de onu şey sandım. Fare şeyi. Ama havuz yüksek ihtimalle. Göstereceğim bunu. Şuralarda kasap falan var. Evet, havuz bence bu. Cips paketlerinin büyüklüğüne bakar mısınız? Elimin yanında. Şu an .5'te çekiyorum ama şeyi söylemem lazım yani. Ben her yerde böyle zannediyordum da normal markete girdiğim zaman böyle değildi. Şey boyutları. Şunlar da mesela bayağı büyük bence. Elimin yanına koyuyorum referans olarak. Bal. Gerçek bal mı? Ve fiyatlar o kadar ucuz ki az önce şey gördüm. Yani sanırım 5 kilo falan et vardı orada ve $5. Dondurmamın dibi o kadar şekerliydi ki. Brownie ve karamel doldurmuşlar. Şeker komasına gireceğim birazdan gerçekten. Bunlar ne kız? Bir de şu şapkalı adam geziyor ortalıkta. Onun kadın versiyonu var. O da farklı bir şapka takmış. Şöyle geziyor. Komiğime gitti. Yengem bunu gördü. Diyor ki bu kadar gerçekçi reklam görmedim diyor. Öncesi ve sonrası aynı. Şurada hediye kuponları bile var lokantalar için. Ya da DoorDash için falan. Burada da Nintendo oyunları var. Bunu kasaya götürüyorsun şey için. Satın almak için, yoksa herhalde şey millet kutuya açıp millet kutuya açıp çalar diye herhalde böyle buraya koymuyorlar. Ki gayet mantıklı. Fiyatları da gösteriyorum. Şurada lastikçi bile var, ne alakaysa. Yumurta gibi çıktım. Bir de nedense bazı yerlerde şunun gibi horoz görüyorum. Evet sen. Şurada da var. Instagram hikayelerimi gördünüz mü bilmiyorum ama sinekler mahvediyor beni gerçekten. Böyle bir şey olabilir mi ya? Şuraya bakar mısın? Sanki biri kalemle boyamış gibi. Atıyor ağzımın sakızı şişirik arsız arsız patlatıyor. Biz böyle mi gördük? Arkadaşlar biz bir şey yaptık. Havalimanına geldik. Dün Costco'dan sonra, hatta Costco'ya giderken bilet aldık New York için çok ani bir şekilde. Diğer kuzenimiz orada çünkü şu an arabayla. Ve biz başta aslında New York'a gidecektik. Sonra pahalıdır, soğuktur bilmem ne diye vazgeçtik. Pahalı çünkü bu tatil günlerinde Noel zamanı falan herkes oradan Miami'ye geliyor. Burası sıcak olduğu için. O yüzden dönüş biletleri çok pahalıydı ama gidiş biletler ucuzdu. Şimdi kuzenim oraya arabayla gidince birisini bırakmak zorunda kaldı çünkü. Dedik ki biz de gidiş biletimizi alalım sadece. Ondan sonra arabayla beraber döneriz dedik. Kuzenimin ne zaman işinin biteceği şey olunca işte kesinleşince biz hemen bilet aldık ve Costco'dan sonra alışverişe çıktık. Kışlık falan aldık yani. Kışlık kıyafetimiz olmadığı için. Şimdi havalimanında bekliyoruz.
Ve bacağımdaki şeylerden dolayı felaket kaşınıyorum şu an. Uzun pantolon giydim ve kumaş böyle bacağıma değdikçe var ya şey oluyorum böyle. Bir daha göl diyeceğim diye bekledim. Son bir dakika şimdi 35 kere göl dedin. Salatanın tadını alıyorsun bir tek. O kadar ya. Somonu yeseydin. Ama yani al. Bir tane bagel 13 dolar ver. Dayım sanmıyor. Niye bu kadar sinirlendi oğlum? Bir bagel yemek istiyorum dedin diye. Havalimanına indik arkadaşlar. Ama telefonu tutacağım bilemedim. Havalimanına indik. Kızlarımın gelmesini bekliyoruz. 1,5 saat önce dedik 2 saat oradayım. Şimdi diyor ki 1 saat 50 dakikaya oradayım. O yüzden bekliyoruz. Açlıktan ölüyordum neredeyse. O yüzden sandviç yedim. 15 dolar verdim bir sandviçe. Ama gerçekten 15 dolarlık sandviçti öyle söyleyeyim. Yani Elif'le ikimiz de doyduk. Sen doydun değil mi Elif? Arada kalanlarla bile doyabiliyorsun. Evet gerçekten. Bir de kahve aldım. Ve burası olan o kadar sıcak ki. Soğuk olur diye gittim kalın kalın giyindim. Kazağımı çıkarttım tişörtteyim. Ve şu an pantolonum pişiriyor ve gördüğünüz gibi sürekli böyle güneşin altındayız. Öyle. Sinirim bozuldu. Öyle şimdi bakacağız, plan yapacağız. Hala plan yapmadık. New York'ta ne yapacağımıza dair. Arkadaşlar geldik. Şimdi Uber çağırdık. Uber'in gelmesini bekliyoruz. New Jersey'den otel tuttuk. Kaldığımız otel. Kuzenim şeye kadar yürümek istemediği için 10 dakika metro istasyonuna Uber çağıralım dedi. Şimdi Uber'i bekliyoruz dışarıda. Hiçbir şey fark etmedi. Buradan şeye gideceğiz işte. Direkt Times Square'a gideceğiz. Çok heyecanlıyım. Ama çok soğuk. Nasıl soğuk? Elim donuyor. Ben. Partide mi oturuyorsun? Götünü çekiyorum. Bence siz şöyle oturun. Siz New York'a girerken görmeyin New York. Yaptığımız saçmalığı anlatıyorum. 7-8 euro şeye verdik. Dolar kaç bilmiyorum da benim hesabımdan euro çekildiği için euro diyorum. 7-8 euro Uber'e verdik. 3 dakika sürdü diyor. 5 euro da tip verdik. Ve biletlere kişi başı 15 dolar verdik. Bilet kontrolcüsü geldi. Biletimizi aldı ve şuna 3-5 tane falan delik atıp oraya sıkıştırdı. Ne bu? Geldik. Sokakta yalnız hiç kimse yok gibi. Ben şey yapamıyorum. Bilmiyorum, çok heyecanlıyım. Kimsenin olmaması. Ama böyle gerçek gibi gelmiyor. Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum. Duygularım tarifsiz. Bu ne yapıyor? YouTube'dan izlersin. Ha. Merhaba demek ister misin? Yok. 360 YouTube subscriber'ıma. Ben de tatlıyım. Ya bugün hep bana yanlış aldılar. O yüzden istediğimi yiyemedim. Lan çikolatalı istedin, çikolatalı aldık Başka ya. var mıydı çikolata? Yok. Ha. Belki burada farklı vardı. Yanlış aldılar diyor ya, kafayı Ne? yiyeceğim. Diyor ki bunlar bana yanlış aldılar. Ne İstediğimi istiyordun ki? yiyemedim. Çikolatalı istedin, çikolatalı aldık. Nerede burada yok. Gel çabuk. Bir şey anlatacaktım, anlatamadım ya. Kuzenim tutturdu hot dog yiyelim diye. Sonra Arap bir tane satıcı gördük. Adam, ay kuzenim diyor ki bunlar şey helal satıyor diyor. Hot dogların hepsi helal diyor. Ne? Hot dog dediğim bu. Ekmeği 10 numara, sosu Sonra- 10 numara. Çok soslu değil, az soslu değil. Bu millet hot dog yapmayı biliyor. Ben inanmadım kuzenim. O yüzden gidip adama sordum. Dedim ki bu hot doglar neli dedim. Adam dedi ki tavuk ve beef dedi. Dedim peki helal mi dedim. Evet dedi. Günah onun boyuna eğer bu domuz etiyse. Ya, o da var yani. O helal dedikten sonra senin için değil yani. Evet. Bir de yani tavuk ve beef dedi yani. O yüzden saçım şeye yapışıyor. Yani yiyeceğim, yiyemiyorum. 2 elim lazım. Biz buradan giderken kafamız güzel gidecek.
varsayın. 9 Ulan belli ediyorsun direktörü. Ben bir şey yapmıyorum. Content kendi kendine yaratmayacak canım. Bir şapkası olsa Şu pizza için bir saatten uzun süredir sürekli niye gidiyorsun videoma? Niye eline sokuyorsun videoma? Ya bir de bunu yapıyorsun. Bakmayın oraya. Şu pizza için bir saatten fazla sırada bekledik ve bence değmedi açıkçası. Güzel pizza ama bir daha beklemem yani bunun için. Şey gibi. Yalanlı videoma gir gel. Ama böyle devam ediyor. Duydun mu? Herhalde var ya. Berlin'deki Mısır'daki için bekledim. 3 saat bekledim. Değdi. Bunun için değmedi. FETÖ'cüyüm. Ömer arkasına müzik koyunca şey olmuyor mu? Yok. Tamam. Çıkmıyor yani. Güzel. Yeah, cheesy, my like on it, cheese or anything. Yeah. I'll take everything. I don't want this. Nah. Acıyı kullanmayacağım. Evet, sabah kahvaltımız için sıra daha hızlı geldi. Dışarıda birazcık sıra bekledik ama çok uzun sürmedi. Cats Deli bir şey. Cats Delikatessen'miş burası. Almanca sanırım. Çok ünlüymüş burası. Birkaç kişi söyledi. O yüzden burayı denemek istedik. Birazdan yorumlarımı ileteceğim. Videonun açısı için kusura bakmayın. Bir akşam video çekmek istedim. Elim gözükmüyor bile. Oğlum çok büyük ya. That's what she said. Oy çok güzel. Çok güzel. İnşallah domuz eti değildir. İnşallah domuz eti değildir diyorum da. Değil değil. Arkadaşlar Cansu'yla buluştum. Evet. Yıllar sonra. Evet, yıllar sonra. En son bir Cansu'nun demesine göre 4, benim dememe göre 6 sene. Oldu değil mi? Abi 2019'u hatırlıyorum ben. Ama neyse. Covid sonrası görüştük eminim. Yıllar sonra görüştük Evet. yani buluştuk ve çok ani Ve bir şekilde Amerika'da oldu. hiç asla beklenmedi. Avrupa'dan şeydi. Evet. Yani 3 gün önce birisi bana deseydi birazdan yani birkaç gün sonra Cansu'yla buluşacaksın diye gerçekten inanmazdım yani. Ama o kadar ani ve hızlı gelişti ki her şey. Şu anda Brooklyn Bridge'deyiz. Gerçek aşk.